Kapya biberle pek arası olmayanlar, lezzetli bulmayanlar mutlaka bilhassa siz bu mezeyi yapın. Yunan mezesi yapacağız. Santorini'ni de zamanında tattığım bir meze yapacağız. Dört tane kapya biber ihtiyacımız var. Yunanlıların biber mezesini yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli bir meze. Onlar feta kullanıyor. Biz tabii ki Çanakkale ezine peynirini kullanacağız. Koray ne kadar? Şöyle 200 gram kadar beyaz peyniri ihtiyacım var. Yalnız inek peyniri olursa daha lezzetli olur. Bu arada bu tarifi eski abonelerimizden Tayfun Korkut için yapıyoruz. Çünkü kafası bozulmuş. Eskisi gibi mutfağa girip yemek yapmak içimden gelmiyor diyor. Aldığım sebze meyvenin tadı yok. Esnaf desen esnaf değil. Yorumlarda uzun uzun yazmış. Gerçi o istemedi ama benim içimden geldi. Bu tarifi Tayfun Korkut için yapıyoruz. Morali düzelsin. Hemen bir mutfak havlusuyla ya da kağıt havluyla şöyle kurulayarak devam ediyoruz. Fırında yapalım. Bir fırın tepsisi. İsteyen ocakta da biberlerini közleyebilir. Hiç fark etmez. Nasıl isterseniz. Şöyle. Şu an fırın çok daha kolayıma geldi. Hemen 3 dilim de ekmek hemen bu fırına. Ama isteyen, bir kez daha söylüyorum, ocakta da yapabilir. Közmetiği varsa közmetikte de yapabilir. Hatta isteyen mangalda bile yapabilir. Top sizde, hiç fark etmez. Ben fırına doğru ilerliyorum. 190 derece alt üst ısıtmalı ekmekler 10 dakika, biberler 20 ile 30 dakika arası kontrollü. 10 dakika oldu. 10 dakikada tabii ki ekmekler hazır. Biberler daha geç olacak. Sizin de bildiğiniz gibi. Ama işimi kesinlikle şansa bırakmıyorum. Tekrardan biberler fırına. Sakın süreye güvenip ekmekleri bırakmayın. Aynen benim yaptığım gibi önceden çıkartmayı unutmayın. Hemen sıcakken herhangi bir kabın içine şöyle kolay soyabilmek için bir tabakla, bir kapakla, artık nasıl isterseniz, isterseniz streçle bir 5 dakika kapatmanızı istiyorum. Hiç yormasın bizi. Bir 5 dakika dinlensin, kolay soyulsun. Bir çay bardağı, yine ölçüyle yapalım. Kimsenin kafası karışmasın. Evdeki en iyi zeytinyağınızla, sızma zeytinyağı olması lazım. Ufak çay bardağının yarısından biraz daha az. Hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olması için mutlaka sızma zeytinyağı kullanmaya çalışın. Ama imkanı olmayana tabii diyecek lafımız yok. Gördüğünüz gibi kolayca soyuluyor. Evet. Hala da sıcak. Hemen bir mutfak robotu, blender, elinizde ne varsa artık hemen şu kafasını çıkartıp daha sonra şöyle açıp, evet, müthiş, bir kaşık yardımıyla hemen çekirdekleri böyle. Birincisi tamam. Hemen ikincisi, kafasını çıkar. Aç. Harika. Çekirdekleri al. Çekirdeklerin çoğunu al. Yani 3-5 tane kalırsa tamam, kabulüm. Ama hiç kalmazsa çok daha lezzetli olur. Evet. Çekirdeklerin çoğunu aldıktan sonra görüyorsunuz değil mi ne kadar çok çekirdek çıktığını. Hemen şöyle, eyvah nazar. Bardak kırıldı. Görüyor musunuz? Oo, neyse, yağın gitmesi önemli değil. Önemli olan elimizi kesmedik. İşte dikkat etmek lazım. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Tayfun Korkut, nazarın değdi kardeşim. Çıkarttık senin nazarı. Hadi iyisin. Çıkan biberin çekirdeklerini görüyor musunuz? Bunları istemiyoruz. 3-5 tane gelebilir. Tamam, bunlar olmayacak. Peynirleri de atıyoruz. Yeniden ölçü alalım. Kırık bardağımız burada. Ne yapalım? Kırıldı. Canımızı mı sıkacağız? Tabii ki hayır. Tayfun Korkut, canını sıkma, canın sağ olsun. Hemen ufak bir çay bardağımın yarısından biraz daha az
Yaptığımıza değecek. Hastası olacaksınız. Bir çay kaşığının 1/3 kadar tuz. Yalnız tuzu atarken peynirinizin tuzluk durumunu kontrol edin. Sonra sorumluluk kabul etmem. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Acı istemeyen kırmızı pul biber yerine 2 çay kaşığı kırmızı toz biber kullanabilir. Şimdi orijinal tarifte elma sirkesi kullanmıyorlar. Red wine vinegar kullanıyorlar. Yani kırmızı şarap sirkesi kullanıyorlar. Ama çoğunuzun evinde olmadığına eminim. 1, 2, 2,5 yemek kaşığı elma sirkesi. Ben Koray orijinal tarifi yapacağım diyenler varsa kırmızı şarap sirkesi kullanabilir. Red wine vinegar kullanabilir. Şimdi akışkanlığı filan hepsi buraya kadar, görüyor musunuz? Normalde tarif bitti. Masaya aynen böyle servis yapıyorlar. Hemen bir tadına bakalım. Şov. Buraya kadar orijinal tarif. Ama benim yolumdan devam edeceksiniz. Şöyle bir avuç, yani burada 8 tane ceviz var. Restoranların meze dolaplarında aynen böyle bekletiliyor. Siz de isterseniz kendi dolabınızda böyle bekletebilirsiniz ya da masaya böyle servis yapabilirsiniz. Yayacaksınız. Bakın mesela şunlar olmayacak. Bak şunlar hata arkadaşlar. Blender iyi çalıştıramamışım. Görüyor musunuz? Şöyle topak halinde parçalanmamış peynirle cevizler var. Olmaz. Ama ağzınıza atabilirsiniz. Fesleğen şart değil. Sadece servis güzel olsun diye dolapta diye koyuyorum. Maydanoz da koyabilirsiniz. Bu restoranlardaki orijinal meze tabağı. En kaliteli zeytinyağınızdan koyuyorsunuz ortasına. Evet. Kekik kırarak. Servisi beğenirsen böyle yapabilirsin. Beğenmezsin, yapmazsın. İstersen zeytinyağı koymayabilirsin. Ama nasıl yiyeceğim bunu? Sabah yiyorsanız eğer kızarmış ekmeğinizi yağ, kekikle şöyle ortasına yediriyorsunuz. Açın ağzınızı. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Tam ekmeğe sürmelik. Ya da bir şeyler yudumlarken kaşık kaşık götürüyorsunuz ve beni minnetle anıyorsunuz. Harbi çok iyi ya. Harbi çok iyi. Çok iyi, çok iyi diyorum. Dur. Annem evde. Onu da tattıralım. Anne. Gel lütfen. Hadi neredesin ha? Bir meze yaptım, tamam mı? Biberli filan. Bir tadına baksana nasıl olmuş. Şu yağlı olan filan geç, bu başka bir Ben göster. bilmediğim şeyleri pek yemek istemem ya. Bilmediğin şeyi yemek istemez misin? Ya meze harika olmuş. Ben Yunan falan yemem. İçinde bir şeyler vardır belki. Sen dur şimdi bir tadına. Hadi ver Bir bak. şey yok. Ama iyiyse iyi, kötüyse kötü, bak millet yapıyor biliyorsun. Herhalde yani. Az koy az. Nasıl olmuş? Buradan yutmadım. Şuraları batırmış. Ne olmuş batmış buralar ya. Ya bir şey olmadı. Zeytinyağı bardağı kırıldı. Nazar. Tayfun Korkut'un nazarı çıktı. Çok güzel olmuş ama belki yiyenler için tuzu az olabilir. Ben tuzsuz yediğim için ama bence harika. Çok güzel olmuş. Biraz daha yiyeyim bari. Biraz daha mı yiyeceksin? Ha, biraz daha koy. Güzel olmuş. Tamam sen bunu ye. Buyur. Ben. Ama bunun ortasındaki yağı yeme anne. Ben göstermek için yaptım. Tamam. Gördünüz. Kendim tatmadım sadece. Birebir görüyorsunuz. Neyse o. Ben de bunu ilk yediğimde bu kadar basit bir şey nasıl bu kadar güzel olur demiştim. Bu tarifi Tayfun Korkut için yaptık. Gerçi o istemedi. Benim içimden geldi. Moyle düzelsin diye. Abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Olmayın bakalım nereye kadar olmayacaksınız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.